Ders 1. Parti planlama. Bu bir tema için harika bir fikir. Belki bir Meksika teması mükemmel olurdu. Kesinlikle. Canlı renkler ve canlı müzik böyle şenlikli bir atmosfer yaratacaktı. Evet, tacos ve nachos gibi geleneksel yemekleri menüye dahil edebiliriz. Kesinlikle. Yemek, herhangi bir toplantı için ruh halini belirlemede büyük rol oynar. Şimdi davet etmek istediğimiz misafir sayısını düşünelim. Daha iyi plan yapmamıza yardımcı olacak. Bu akıllıca. Konuk listesini bilmek, catering ve dekorasyon seçeneklerimizi bilgilendirecektir. Kesinlikle. Katılan herkes için keyifli bir deneyim yaratmak istiyoruz. Evet, ve oyunlar veya aktiviteler dahil etmek partiyi daha da eğlenceli hale getirebilir. Bu fikri seviyorum. Temaya uygun bazı etkinliklerde beyin fırtınası yapalım. Ders 2. Macera bekliyor. Bu gezi bir macera olacak. Sürprizlerle dolu olacağını söyleyebilirim. Tamamen katılıyorum. Seyahat etmek her zaman beklenmedik anlar ve deneyimlerle doludur. Evet, her yolculuk kendi zorluklarını ve sevinçlerini getirir. Kesinlikle. Daha sonra anlatılacak en iyi hikayeler haline gelen bu küçük sürprizlerdir. Yeni yerler görmeyi ve yeni insanlarla tanışmayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Ben de. Her destinasyon kendine özgü kültürünü ve bakış açısını sunar. Kendimi bu deneyimlere kaptırmak ve kalıcı anılar yaratmak için sabırsızlanıyorum. Her anı kucaklayalım ve birlikte bu maceradan en iyi şekilde yararlanalım. Kesinlikle. İşte dünyayı ve tüm harikalarını keşfetmek için. Ders 3. Kitapçı keşifleri. Sık sık şehir çevresinde iyi bir kitapçı seçkisi buluyorum. Gerçekten kendilerine ait bir çekiciliği var. Kesinlikle. Keşfedilmeyi bekleyen hikayelerle dolu raflara göz atmanın özel bir yanı var. Evet ve bazen yerel olarak bulunamayabilecek başlıklar için çevrimiçi kitapçıları da keşfediyorum. Bu akıllı bir yaklaşım. Çevrimiçi seçenekler, özellikle niş türler için daha geniş bir çeşitlilik sunabilir. Kesinlikle. Gizli bir mücevher bulmanın heyecanını seviyorum. İster rahat bir kitapçıda ister çevrimiçi bir mağazada olsun. Hazine avı gibi, değil mi? Her kitap yeni bir macera potansiyeline sahiptir. Kesinlikle. Yerel işletmeleri desteklemekten zevk alıyorum. Ancak belirli bir şey aradığımda çevrimiçi alışveriş uygundur. Evet, ve bu dijital çağda bizim için bu kadar çok seçeneğimiz olması harika. Her iki deneyimi de karıştırmanın okuma isteklerimi tatmin etmenin en iyi yolu olduğunu düşünüyorum. Ders 4. Başkalarını dinlemek. Yoksulluk ama bunu deneyimleyenleri dinleyebilir ve mücadelelerini anlayabiliriz. Evet, hikayelerini duymak önemlidir. Farkındalık yaratmada her ses önemlidir. Ülkemize bu sorunları ele alma ve etkilenenleri destekleme taahhüdü verebilirim. Bu güçlü bir ifade. Kolektif bir çaba önemli bir değişiklik getirebilir. Kesinlikle. İhtiyacı olan topluluklara gerçekten yardımcı olacak programlar oluşturmalıyız. Evet ve yoksulluğun temel nedenlerini anlamak ve etkilenenleri dinlemekle başlar. Katılıyorum.
Yerel kuruluşlarla etkileşim kurmak, gerçekten neye ihtiyaç duyulduğuna dair değerli bilgiler sağlayabilir. Çabalarımızın etkili ve anlamlı olmasını sağlamanın harika bir yolu. Fark yaratmaya yardımcı olmak için destekleyebileceğimiz bazı girişimlerde beyin fırtınası yapalım. Ders 5. Sporcu tartışması. Uyuşturucu kullanan sporcu 100 metre sprintini kazandıktan sonra manşetlere çıkan Kanadalı sprinter Ben Johnson'du. Evet, zaferi spor dünyasını şok eden doping skandalı tarafından gölgede kaldı. Kesinlikle. Atletizmde dürüstlük ve adalet hakkında ciddi soruları gündeme getirdi. Halkın tepkisinin ne kadar karışık olduğunu hatırlıyorum. Bazıları hayal kırıklığına uğradı. Diğerleri sporun kendisinden hayal kırıklığına uğradı. Kesinlikle. Sporcuların sporlarının değerlerini korumalarının ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Evet ve sporcuların bu kadar yüksek seviyelerde performans göstermeleri için karşılaştıkları baskı hakkında tartışmalara yol açtı. Ayrıca profesyonel sporlarda daha katı düzenlemelere ve testlere yol açtığını düşünüyorum. Kesinlikle. Olay, dopingin atletizmde nasıl görüldüğü ve yönetildiği üzerinde kalıcı bir etkiye sahipti. Bu karmaşık bir konu ve umarım gelecek nesiller bu hatalardan ders alır. Ders 6. Rahat İtalyan mekanı. O evet biliyorum. M Caddesi'ndeki rahat İtalyan mekanı denediniz mi? Bununla ilgili harika şeyler duydum. Makarnalarının harika olması gerekiyor. Gerçekten öyle. Atmosfer sıcak ve davetkar, rahat bir akşam yemeği için mükemmeldir. Kulağa hoş geliyor. Rahat bir yemek deneyimi yaratan bir restoranı takdir ediyorum. Kesinlikle. Artı, personel her zaman arkadaş canlısıdır. Bu da genel eğlenceye katkıda bulunur. Bu büyük bir artı. İyi hizmet bir yemeği gerçekten güzelleştirebilir. Evet ve yer ayırmaya değer bazı lezzetli tatlıları var. Zaten tadı hayal edebiliyorum. Bir ara birlikte bir ziyaret planlamalıyız. Kesinlikle. Bu deneyimi sizinle paylaşmak isterim. Mahallede bir mücevher. Ders 7. Şiirsel ilham. En sevdiğim şair Aşil Usidi. İnsan deneyimiyle derinden rezonansa giren temalar hakkında yazdı. Bu büyüleyici. Çalışmalarında derin duyguları yakalama yeteneği gerçekten dikkat çekicidir. Evet, acıyı ve ıstırabı hem zamansız hem de alakalı hissedecek bir şekilde araştırdı. Böylesine güçlü duygular uyandırabilen şiiri takdir ediyorum. Bizi kendi mücadelelerimize bağlar. Kesinlikle. Aşilus uykumuzda unutulamayacak acı yazdı ve bu güçlüdür. Sanatın içsel savaşlarımızı yansıtması ve onları işlememize yardımcı olması şaşırtıcı. Bence şiirin söylenmemiş, düşünce ve duygularımıza ses vermenin benzersiz bir yolu var. Kesinlikle. Pek çok kişiyle rezonansa girebilecek güzel bir ifade biçimidir. Çalışmalarından bazılarını birlikte okuyalım. Bu konudaki düşüncelerinizi duymak isterim. Ders 8. Aile bağları. Dört güzel ve sağlıklı kızın ebeveynleri Olga, Tatyana, Mari ve Oldukça güzel bir aile. Bu kadar çok kardeşin olması eğlenceli olmalı. evet, her kız aile dinamiğine kendi benzersiz kişiliğini getiriyor.
Hayal edebiliyorum. Kardeşlerle büyümek harika anılar yaratabilir. Kesinlikle. Birbirlerini kalın ve ince bir şekilde desteklerler. Bu da bağlarını güçlendirir. Bu çok önemli. Aile yaşam boyunca sevgi ve cesaret kaynağı olabilir. Evet, zorlukları birlikte nasıl aldıklarına ve birbirlerinin başarılarını kutladıklarına hayranım. Tanık olmak güzel bir şey. Bağlantıları inanılmaz derecede güçlü olmalı. Bir gün kendi ailemde benzer bir sevgi ve destek atmosferi yaratmayı umuyorum. Ders 9. Tarihsel bağlam. Bir zamanlar kıtanın hiçbir yerinde tek bir Avrupalı yaşamıyordu. İnanması zor. Evet ve 1786 sonbaharında, tarihte önemli bir anı işaret eden bir İngiliz yerleşimci filosu geldi. Kesinlikle. Gelişleri bölgenin manzarasını ve dinamiklerini önemli ölçüde değiştirdi. Bu tür olayların geleceği nasıl şekillendirdiği ve kültürü etkilediği büyüleyici. Evet ve yerleşimciler ve yerli halklar arasındaki etkileşimler bu hikayenin çok önemli bir parçası. Katılıyorum. Bu tarihi anlamak, bugün dünyamızın karmaşıklıklarını takdir etmemize yardımcı olur. Herkes için daha iyi bir gelecek yaratmak için geçmişten ders almak önemlidir. Kesinlikle. Bu tarihe daha derinlemesine dalalım ve sonuçlarını daha fazla tartışalım. Bunu çok isterdim. Köklerimizi keşfetmek inanılmaz derecede aydınlatıcı olabilir. Ders 10. Metro yol tarifi. Affedersiniz, en yakın metro istasyonuna nasıl gidileceğini biliyor musunuz? Evet. Sadece birkaç blok ötede. Bu caddeden aşağı gitmek isteyeceksiniz. Bunu duymak harika. Aramanız gereken belirli yerler var mı? Evet, kafeyi geçtikten sonra trafik ışıklarında sola dönün ve tam orada göreceksiniz. Mükemmel. Yeni bir alanda gezinirken net yol tariflerine sahip olmak her zaman yararlıdır. Kesinlikle. Rotalara aşina değilseniz toplu taşıma zor olabilir. Yardımınız için minnettarım. Trenime zamanında yetiştiğimden emin olmak istiyorum. Sorun değil. Sadece işaretlere dikkat et ve kısa sürede orada olacaksın. Tekrar teşekkürler. Şimdi etrafta dolaşma konusunda kendimi çok daha güveniyorum. Ders 11. İşe gidip getiş ipuçları. İşe gidip gelmeyle ilgili endişeleriniz nelerdir? Korkarım seyahat ederken yerel geleneklere uymayacağım veya anlamayacağım. Bu ortak bir endişe, ancak herkesin farklı görüş ve deneyimleri olduğunu unutmayın. Evet, biliyorum. Ama alışılmadık bir ortama adım atmak göz korkutucu olabilir. Kesinlikle. Farklılıkları benimsemek aslında seyahat deneyiminizi geliştirebilir. Bu doğru. Sanırım her şey açık fikirli ve öğrenmeye istekli olmakla ilgili. Kesinlikle. Yerlilerle etkileşim kurmak, yol boyunca size rehberlik edecek değerli bilgiler sağlayabilir. Bunu aklımda tutacağım ve yeni durumlara merakla yaklaşmaya çalışacağım. Bu mükemmel bir tutum. Çoğu insanın misafirperver ve yardımsever olduğunu göreceksiniz. Ders 12. Teksas zenginliği. Teksaslıların
Kimya endüstrilerinin büyümesine yol açan petrol rafinasyonu yoluyla zenginlik oluşturmaları büyüleyici. Kesinlikle. Bu endüstrinin yerel ekonomi üzerindeki etkisi oldukça önemlidir. Evet, bir kaynağının bu kadar çok iş ve fırsat yaratabilmesi dikkat çekicidir. Kesinlikle. Sentetik ürünlerin gelişimi de çeşitli pazarları dönüştürdü. Katılıyorum. Kimyadaki yeniliklerin bu zenginlikten nasıl ortaya çıktığını görmek ilginç. Evet ve farklı sektörlerin ilerlemeyi ne kadar birbirine bağlı olabileceğini gösteriyor. Bu başarı öyküsünün yerel endüstrilere yatırım yapmanın önemini vurguladığını düşünüyorum. Kesinlikle. Bölgede gelecekteki ilerlemelerin ve sürdürülebilirliğin önünü açıyor. Bu sektörün önümüzdeki yıllarda nasıl gelişeceğini merak ediyorum. Ders 13. Spiralizör ile yemek pişirme. Hiç spiratör kullandınız mı? Kabak eriştesi yapmak için inanılmaz derecede faydalı olabileceğini düşünüyorum. Evet, harika bir mutfak aleti. Sağlıklı beslenmeyi çok daha eğlenceli hale getiriyor. Kesinlikle. Sebzeleri lezzetli, makarna benzeri yemeklere dönüştürmesini seviyorum. Lezzetten ödün vermeden yemeklerinize daha fazla sebze eklemek için harikadır. Evet ve benzersiz yemekler oluşturmak için farklı sebzelerle deney yapabilirsiniz. Kesinlikle. Havuç, salatalık ve tatlı patateslerin tümü bir spiralizör ile güzel çalışır. Her zaman yemeklerimi daha sağlıklı hale getirmenin yollarını arıyorum ve bu eğlenceli bir yaklaşım. Kesinlikle. Ayrıca, görsel olarak çekici. Bu da yemeği daha cazip hale getiriyor. Çeşitli sarmal sebzeleri kullanarak renkli bir salata yapmayı denemek için sabırsızlanıyorum. Ders 14. Bilet soruları. Bunu bilmek güzel. Otobüs ve tren için aynı bileti kullanabilir miyim? Evet, birçok transit sistemi aynı bileti kullanarak ikisi arasında transfer yapmanıza izin verir. Bu uygun. Şehirde dolaşmayı çok daha kolay hale getiriyor. Kesinlikle. Biletinizi kullanmak için zaman sınırlarını kontrol ettiğinizden emin olun. Yapacağım. Toplu taşımada gezinirken seçeneklere sahip olmak harika. Evet ve her zaman bir artı olan hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlar. Bilgiyi takdir ediyorum. Yolculuğumu daha etkili bir şekilde planlamama yardımcı oluyor. Her zaman. Programları da takip ettiğinizden emin olalım. İyi fikir. Çıkmadan önce uygulamayı kontrol edeceğim. Ders 15. Korkunun üstesinden gelmek. Bazen bilinmeyenin korkusuyla mücadele ediyorum. Oldukça göz korkutucu olabilir. Bunu anlıyorum. Birçok insan yeni durumlarla karşılaştığında aynı şekilde hissediyor. Bu korkuyu ortaya çıktığında yönetmek için herhangi bir tavsiyeniz var mı? Evet, belirsizliği kucaklamanın yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Genellikle kişisel gelişime yol açar. Bu iyi bir nokta. Sanırım konfor alanımın dışına çıkmak yeni deneyimlere yol açabilir. Kesinlikle. Kendinize bazen korkmanın sorun olmadığını hatırlatmak önemlidir.
Evet ve potansiyel olumlu sonuçlara odaklanmak motive edici olabilir. Kesinlikle. Ayrıca güvendiğiniz biriyle korkularınız hakkında konuşmanızı öneririm. Bu harika bir fikir. Düşüncelerimi paylaşmak yükü azaltmaya yardımcı olabilir. Ders 16. Çevre dostu seçimler. Yeniden kullanılabilir alışveriş torbalarına ve su şişelerine geçmek, atıkları azaltmak için iyi bir başlangıçtır. Kesinlikle. Bu, çevre üzerinde büyük bir etkisi olabilecek basit bir değişikliktir. Evet ve başkalarını da tüketim alışkanlıkları hakkında düşünmeye teşvik eder. Gerçekten yapıyor. Küçük eylemler sürdürülebilirliğe doğru daha büyük bir harekete ilham verebilir. Katılıyorum. Ayrıca yeniden kullanılabilir ürünler genellikle uzun vadede tasarruf sağlar. Bu doğru. Günlük yaşama hem çevre dostu hem de uygun maliyetli bir yaklaşımdır. Günlük rutinimde daha sürdürülebilir seçimler yapmak için motive hissediyorum. Bu harika. Gezegenimizi korumak için her küçük çaba önemlidir. Bu değişiklikleri birlikte yaparken birbirimizi sorumlu tutalım. Ders 17. Emanet kasaları. Mükemmel. Değerli eşyalarımı emanet kasasında saklayabilir miyim? Evet, tam olarak bunun için tasarlandılar. Değerli eşyalarınızı korumanın güvenli bir yolu. Bu güven verici. Önemli belgelerimin güvende olduğunu bilerek kendimi çok daha güvende hissedeceğim. Kesinlikle. Mücevher, pasaport ve yasal belgeler gibi şeyler için harika bir seçenektir. Katılıyorum. Ayrıca onları evde potansiyel hırsızlık veya hasardan uzak tutar. Kesinlikle. Sadece orada sakladığınız şeyin kaydını tuttuğunuzdan emin olun. İyi fikir. İçine koyduğum her şeyi hatırladığımdan emin olmak için bir liste oluşturacağım. Bu akıllıca. Gerektiğinde öğelerinize erişmenizi kolaylaştıracaktır. Bunu tartıştığımıza sevindim. Önemli malları korumak önemlidir. Ders 18. Yasal konular. Sherman antitrust yasası uyarınca Amerikan mahkemelerinde dava açtı. Bu da herhangi bir işletmenin yasa dışı olmasını yasa dışı kılar. Evet, bu yasa tekelci uygulamaların düzenlenmesinde ve adil rekabetin sağlanmasında önemlidir. Kesinlikle sağlıklı bir ekonomiyi korumak ve tüketici haklarını korumak için önemlidir. Katılıyorum. Bu yasaları anlamak hem işletmeler hem de tüketiciler için çok önemlidir. Evet ve bu düzenlemelerin zaman içinde nasıl geliştiğini görmek ilginç. Kesinlikle. Yasal manzara, yeni zorluklara ve pazar dinamiklerine bağlı olarak değişebilir. Herkesin pazardaki haklarının farkında olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bilgi güçtür. Özellikle yasal konular söz konusu olduğunda. Bu konuları tartışmaya devam edelim. Ekonomimizi anlamak için hayati önem taşıyorlar. Ders 19. Topluluk bağlantıları. Birbirlerinin acısını hissetmek ve birbirlerinin nimetlerini paylaşmak topluluğun amacı budur. Kesinlikle. Hem zorluklar hem de kutlamalar yoluyla birbirinizi desteklemek önemlidir. Evet ve bunu makul, dürüstçe ve adil bir şekilde yapmak bağlarımızı güçlendirir.
Katılıyorum. Topluluk içinde aidiyet ve güven duygusu yaratır. İnsanların birbirlerine yardım etmek için bir araya geldiğini görmek iç açıcı. Kesinlikle. Nezaket eylemleri, başkalarına katkıda bulunmaları için ilham veren bir dalgalanma etkisine sahip olabilir. Bu bağlantıları teşvik etmenin gelişen bir toplum için hayati önem taşıdığına inanıyorum. Evet, topluluğumuzla daha fazla etkileşim kurmanın ve olumlu bir etki yaratmanın yollarını bulalım. Gemideyim. Birlikte daha şefkatli bir ortam yaratabiliriz. Ders 20. Sağlıklı seçimler. Dondurulmuş meyveler kahvaltı smoothie'lerine harika biriktir. Hem lezzet hem de besin katarlar. Evet, lezzetli ve vitaminlerle dolular. Bu da onları mükemmel bir seçim haline getiriyor. Sağlıklı yemekler için sahip olmam gerektiğini düşündüğünüz zorunlu kiler malzemeleri var mı? Kesinlikle. Elinizde kinoa ve kahverengi pirinç gibi kepekli tahılların bulunmasını tavsiye ederim. Kulağa hoş geliyor. Çok yönlüdürler ve birçok farklı yemekte kullanılabilirler. Evet ve fasulyeleri unutmayın. Protein ve lif için harikalar. Harika nokta. Salatalara ve çorbalara dahil etmenin ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Kesinlikle. Her şey sağlıklı pişirmeyi kolaylaştırmak için iyi stoklanmış bir kiler tutmakla ilgilidir. Tavsiyenizi kesinlikle alacağım ve bu temel bilgileri stoklayacağım. Ders 21. Bakkal alışverişi. Sorun değil. Listenizde market alışverişi için başka bir şey var mı? Evet, akşam yemeği için biraz tavuğa ihtiyacım var. Yemek hazırlığımın temel bir parçası. Kulağa lezzetli geliyor. Tavuk çok yönlüdür ve pek çok yemekte kullanılabilir. Kesinlikle. Çeşitli tatlarla nasıl ızgara yapabileceğimi, pişirebileceğimi veya tavada kızartabildiğimi seviyorum. Evet ve farklı taraflarla iyi eşleşerek dengeli yemekler oluşturmayı kolaylaştırır. Kesinlikle. Bu gece limonlu otlu tavuk yapmayı düşünüyorum. Favorilerimden biri. Kulağa harika geliyor. Taze otlar herhangi bir yemeğin lezzetini gerçekten yükseltebilir. Evet. Tarifi geliştirmek için mağazadayken biraz alacağım. Harika fikir. Bu alışveriş gezisini keyifli ve verimli hale getirelim. Ders 22. Hafta sonu kaçamağı. Hey, mola vermek için can atıyordum. Şarj etmek için bir hafta sonu kaçamağı planlamaya ne dersiniz? Bu harika bir fikir gibi geliyor. Küçük bir kaçış gerçekten gevşememize ve zihnimizi tazelememize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bence yeni bir yer keşfetmek ve manzaranın tadını çıkarmak güzel olurdu. Evet, oradayken bazı yerel yemekleri ve aktiviteleri deneyebiliriz. Gizli mücevherleri keşfetme ve hatta yürüyüş yapma veya bir plajı ziyaret etme fikrini seviyorum. Kesinlikle. Doğanın, özellikle yoğun bir haftadan sonra ruhumuzu canlandırmanın bir yolu vardır. Bazı yerleri düşünelim. Yılın bu zamanında dağların güzel olduğunu duydum. Bu mükemmel olurdu. Temiz hava ve muhteşem manzaralar tam da ihtiyacımız olan şey. Bazı seçeneklere bakacağım ve yakında planlarımızı tamamlayabiliriz. Ders 23. Makbuz talebi. Satın alma işlemini tamamladım. Bir makbuz alabilir miyim, lütfen?
Kesinlikle. İşte makbuzunuz. Kayıtlarınız için saklamak her zaman iyidir. Teşekkür ederim. Daha sonra bir şeyi iade etmem gerekiyorsa almaktan hoşlanıyorum. Bu akıllıca bir hareket. Özellikle makbuzlarla hazırlıklı olmak her zaman daha iyidir. Kesinlikle. Daha önce bir tane istemeyi unuttuktan sonra dersimi aldım. Uygun belgeler olmadan işleri çözmek zor olabilir. Evet, her şey organize ve düzenli olduğunda çok daha kolay. Kabul ettim. Bugün yardıma ihtiyacın olan başka bir şey var mı? Hayır, sanırım hazırım. Yardımınız için teşekkürler. Ders 24. Kültürel mutfak. Bilirsiniz, birçok restoran belirli bir milliyete ait yemeklerde uzmanlaşmıştır. Evet, yemeğin bir yerin kültürünü ve geleneklerini nasıl yansıtabileceği büyüleyici. Farklı mutfakları denemeyi seviyorum. Her biri benzersiz bir lezzet ve deneyim sunuyor. Kesinlikle. Bu yerlerde yemek yerken şehrinizden ayrılmadan seyahat etmek gibi. Kesinlikle. Dünyayı yiyeceklerle keşfedebilirsiniz ve zihninizi yeni kültürlere açar. Katılıyorum. Artı, pişirme stilleri ve malzemeleri çok değişir. Keşfetmek her zaman heyecan vericidir. Bir yemek turu planlayalım. Farklı restoranlardan çeşitli yemekleri tadabiliriz. Kulağa lezzetli bir fikir gibi geliyor. Zaten dört gözle bekliyorum. Ben de. Birlikte yeni tatlar keşfetmek çok eğlenceli olacak. Ders 25. Yaratıcı katkılar. Sanat ve performans yoluyla hediyelerini bizimle paylaşan yaratıcı insanlara sahip olduğumuz için şanslıyız. Kesinlikle. Yetenekleri hayatımızı zenginleştirir ve bize birçok yönden ilham verir. Evet, müzik, resim veya yazı yoluyla olsun, yaratıcılığın derin bir etkisi vardır. Katılıyorum. Toplulukları bir araya getirebilir ve önemli konuşmaları başlatabilir. Kesinlikle. Sanat, kelimelerin bazen yakalayamadığı duyguları ve fikirleri ifade etme yoluna sahiptir. Artı, bizi kutunun dışında düşünmeye ve dünyayı farklı görmeye teşvik ediyor. Yerel sanatçıları sergilerine veya performanslarına katılarak destekleyelim. Geri vermek önemlidir. Bu harika bir fikir. Yerel yaratıcı topluluğumuzla etkileşim kurmak, takdir göstermenin harika bir yoludur. Hangi yeteneğin keşfedilmeyi beklediğini görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 26. Zaman yönetimi ipuçları. Etkili zaman yönetimi için sırrınız nedir? Görünüşe göre her şeyi çok iyi idare ediyorsun. Görevlere öncelik veriyorum ve kendimi yolda tutmak için her gün ulaşılabilir hedefler belirliyorum. Bu akıllı bir strateji. Görevleri yönetilebilir adımları ayırmak onu daha az bunaltıcı hale getirir. Kesinlikle. Ayrıca her görev için belirli zaman aralıkları ayırdığımdan emin oluyorum. Bu da odaklanmama yardımcı oluyor. Bunu yapmaya başlamalıyım. Bazen dikkatim dağılıyor ve yapılması gerekenleri gözden kaçırıyorum. Evet, dikkat dağıtıcı şeyleri en aza indirmek anahtardır. Çalışırken huzurlu bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Bu harika bir nokta. Verimliliğimi artırmak için sessiz bir yer bulacağım.
Ve mola vermeyi unutmayın. Enerjiyi korumak ve odaklanmak için gereklidirler. Bunu kesinlikle dahil edeceğim. Yararlı ipuçları için teşekkürler. Ders 27. Rekabeti analiz etmek. Arkasındaki faktörleri özellikle pazar rekabeti açısından analiz etmeliyiz. Kabul edildi. Rekabet trendleri ve tüketici seçimlerini şekillendirmede rol oynayabilir. Evet, bu dinamikleri anlamak, ileriye doğru bilinçli kararlar vermemize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Alakalı ve yenilikçi kalmak için başkalarının ne yaptığını bilmek çok önemlidir. Rakipleri araştırmanın stratejileri hakkında değerli bilgiler sağlayabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Hem başarılarından hem de hatalarından ders alabiliriz. Veri toplayalım ve bulgularımızı tartışalım. Strateji oluşturmanın harika bir yolu olacak. Bu analize birlikte dalmayı dört gözle bekliyorum. Ben de büyüme için yeni olasılıkları keşfetmek her zaman heyecan vericidir. Ders 28. Nehirden aşağı yolculuk. Nehrin yukarısındaki yolculuk yoğundu. Gerçek bir macera gibi hissettirdi. Sadece hayal edebiliyorum. Tek kaçışı küçük bir teknede Colorado Nehri'nden aşağı inmekti. Evet, korkunç bir yolculuktu. Akımın çok güçlü ve öngörülemez olması. Kulağa zorlu bir deneyim gibi geliyor. İçinde gezinmeyi başardığına inanamıyorum. Bu tür koşullarla başa çıkmak, özellikle tek başına çok cesaret ve beceri gerektiriyordu. Kesinlikle. Kararlılığın birini engellerin üstesinden gelmeye nasıl yönlendirebileceğini düşünmek ilham verici. Evet ve manzaranın güzelliği hem nefes kesici hem de göz korkutucu olmalı. Bu tür zorlukları üstlenenlere hayranım. Bu onların maceracı ruhunu gerçekten gösteriyor. Bilinmeyene girmek için gereken cesareti takdir etmeyi hatırlayalım. Ders 29. Uluslararası hareket. Uluslararası göç teması ve sporcuların hareketi günümüzde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Evet, özellikle spor ve kültürde dünyamızın ne kadar birbirine bağlı hale geldiğini vurguluyor. Kesinlikle. Profesyonel ve seçkin sporcular genellikle rekabet etmek ve yeteneklerini sergilemek için sınırların ötesine seyahat ederler. Bu sporcuların farklı ortamlara ve kültürlere nasıl uyum sağladığını görmek büyüleyici. Evet, deneyimleri sadece kişisel yaşamlarını değil, katıldıkları toplulukları da zenginleştirebilir. Katılıyorum. Paylaşılan tutkularla küresel birlik ve anlayış duygusunu teşvik eder. Bu hareketlerin spor endüstrisini ve sporcuları nasıl etkilediğini keşfedelim. Kulağa harika bir plan gibi geliyor. Bu dinamiği anlamak değerli bilgiler sağlayabilir. Bu temanın sonuçlarını tartışmaktan ve birlikte daha fazlasını öğrenmekten heyecan duyuyorum. Ders 30. Ebeveyn rehberliği. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarının şiddet içeren televizyon izlemesini engelleyebildiklerini savunuyorlar. Evet, ebeveyn rehberliği, çocukların genç yaşta neye maruz kaldıklarını şekillendirmede çok önemlidir. Kesinlikle. Ebeveynlerin sınırlar koymaları ve içeriklerin çocuklarıyla tartışmaları önemlidir. Katılıyorum. Medyanın çocukların davranışları üzerindeki etkisini anlamak, gelişimleri için çok önemlidir. Evet,
ve izledikleri şey hakkında eleştirel düşünmeyi teşvik etmek daha sağlıklı seçimlere yol açabilir. Kesinlikle. Her şey ebeveynler ve çocuklar arasında açık iletişimi teşvik etmekle ilgili. Olumlu bir medya ortamı yaratmak için bu tartışmalara daha fazla aile katılmasını umuyorum. Kesinlikle. Ebeveynlerin çocuklarının medya tüketimine rehberlik etmede proaktif olmaları hayati önem taşır. Ebeveynlerin evlerinde uygulamaları için bazı etkili stratejileri inceleyelim.